ÖSYM'nin 2026'daki soru çözümünün benzerine birlikte bakalım. X'ye gerçel sayıları için eşitlikleri veriliyor. Buna göre X değerini bulacağız. İlk verilen eşitlikte mutlak değer var. Onun sonucu her zaman pozitif geliyordu. Ama burada ise eksi y ifadesini görüyoruz. Öyleyse y'nin önündeki işaretle y'nin kendi işareti çarpılınca pozitif bir değere ulaşıyor. Eksi ile eksinin çarpımından artıya ulaştığı için y değerini eksili buluruz. Yine bir mutlak değer eşiti pozitiftir. Çarpma işlemi var. Ve parantez içinde bir işlem var. Sonuç negatif. Pozitifle neyi çarparsam negatif olur? Tabii ki eksiyi. O zaman parantezin içindeki işlemin sonucu eksi ne olacak? Verilen eşitliklerde işaretlere dikkat ediyorduk. X'in eşitliği de bu şıklardan biridir. Yani X'in değeri de eksili olacaktır. İçindeki ifade eksi olduğu için önüne eksi alıp çıkacaktır. Dolayısıyla eksi X olarak çıkar. Çarpı parantezi açtık. Burada X değeri var. Onu aynen yazarız. Mutlak değerin içinden nasıl çıkacaktır? Y eksili bir ifade olduğu için önüne eksi işareti alıp çıkacaktır. Şimdi dikkatlice dinleyelim. Buradaki ifade eksili olacak. Bunu değerlendirmemiz gerekli. X eksi 2y negatif bir sayı ise sıfırdan küçüktür. Bu ifadenin benzeri yukarıdaki eşitlikte veriliyor dikkat edersek. Eşitsizliğin her iki tarafını eksiyle çarparsak 2y eksi x sıfırdan büyük gelir. 2y eksi x yani buranın içi sıfırdan büyük geldiyse pozitiftir. Bura aynen çıkar. Bir eşitliği daha yazabilmiş olduk. Eksi x'e eşitliğin sağ tarafına, eksi y'ye eşitliğin sol tarafına aldığımızda toplamda 3y eşittir x edecektir. Bir bilinmeyeni indirebildik. O zaman x gördüğümüz yere eşitini yazalım. Eksi 3y çarpı 3y eksi 2y eşittir eksi 48. Eşitliğin her iki tarafını eksi 3'e böleriz. Y kare eşittir 16 gelir. Y dediğimiz sayı ya eksi 4'tür ya da artı 4'tür. Yalnız biz y'ye eksinin olacağını bulmuştuk. Sen elendin, y eksi 4'tür. Y'yi bulduk. Esas istediğine ulaşmamız kolay. X eşittir 3 çarpı eksi 4'ten eksi 12 gelir. Cevap eksi 12 olur.